Bu süre zarfında hiç kazandığınız bir hisse dahi olmadı mı? Pandemi öncesinde her şey çok farklı olabilirdi. Dediğiniz oldu mu hiç? Bunlar borsanın mafyası mı bir nevi? Çok güzel bir milyonerdiniz belki vakti zamanında. Eşiniz battığınızı ilk nasıl öğrendi ve ilk tepkisi ne oldu? Tek pişmanlığınız diyebilir miyiz o zaman? Borsa öyle bir tuhaf bir yer ki çok o aralar çaresizdim. Dedim bu iş güzelmiş ya. Tamam, ben bu işten kurtarırım. Yaklaşık 20 milyon borcum var. Sana bunu yedirmiyorlar. Bu bedeli ben hak ettiğimi düşünüyorum. Çünkü benim hatam. Ben yaptım ve maalesef para kaybetme sürecine girdim. Vizör Plus kanalından herkese merhabalar. Ben Burkay Yorulmaz. Çıplak itirafla karşınızdayız. Bugün ilk bölümde konuğumuz Alparslan Bey. Alparslan Bey bir iş adamı ve aynı zamanda bir borsa bağımlısı. Hoş geldiniz Alparslan Bey. Hoş bulduk. Bugün sizinle borsayı, borsa bağımlılığını, yaşadığınız süreci konuşacağız. Ama onun öncesinde sizi çok kısa tanıyabilir miyiz? Ben Alparslan, 55 yaşındayım. Yaklaşık 20 yıldır kendi işimle ilgili çalışmaktayım. 2 çocuğum var, bir kız bir oğlan. Yaklaşık 23 yıllık da evliyim. Benim borsayla ilk aslında tanışmam, tabii bundan önce ufak tefek işte bu kriptoydu. Ondan sonra ufak tefek böyle başka oyunlarda falan amatör amaçlı bir şeyler yapıyordum. Fakat bu pandemi döneminde tabii siz de biliyorsunuz ki işimiz çok azaldı. Uzun bir süre hatta iş yerini kapatmak zorunda kaldık. Kenardaki sermayem neredeyse erimeye başlamıştı. Pandeminin bitimine doğru tabii biz de artık sonlara gelmiştik maddi açıdan. Bir arkadaşım borsayla ilgileniyordu. Dedim ya Orkun, nasıl oluyor dedim bu işler. Yani bana dedim bir anlat. Ya dedi, abi dedi, bak buna girersen dedi, bu iş dedi çok riskli. Ya çocuk her şeyi söyledi aslında bana. Ama çok o aralar çaresizdim. Yani çok da fazla yapacak bir şey mi? Elimde çok küçük bir sermaye kaldı. Elemanlarımın çoğunu çıkartmak zorunda kaldım. Pandeminin de tam bitimi, artık böyle piyasalar yavaş yavaş açılmaya başlayacak ama elimizde de işleri kaybettik. Bir an önce nakit problemini çözmem gerekiyordu. Çünkü ödemelerim çok fazla. Belli bir hayat standardımız vardı. 2 çocuğum özel okulda okuyor. Bu hayat standardını da kaybetmek istemiyorduk ama seviyemiz tabii düşmeye başlamıştı. Ya dedim sen bir şey yap da ben dedim hani hangi hisseleri alalım, şunu alalım, bunu alalım falan derken beni önce bir halka arz denen bir şey var borsada. Bunlarla başlattı. İlk borsaya girişim bu şekilde oldu. Yani herkes gibi ben de halkla arzlarla başladım. Peki bu size göre bir bağımlılık mı yoksa bir inat mı borsa süreci? Ya aslında ilk etapta para kazanma amacı, herkes gibi ben de öyle gidiyordum. Ve hakikaten de birkaç ay güzel de para kazandık. Yatırdığımı böyle kazanıyoruz. Günlük almaya başladım falan filan. Bu ara iş yerini de açtık. Tabii iş yerini açınca tekrardan aynı masraflar, kiramız olsun, şeyimiz olsun, bayağı bir etkilemeye başladı bizi. Ama birkaç ay güzel kazandım. Fakat sonra ne olduysa işler ters gitmeye başladı ve maalesef aldığım hisselerde para kaybetmeye başladım. Böyle bir bocalamaya girdim. Hani buna alışkanlık mı, bağımlılık mı diye söylersek aslında ikisi de değil. Bence hırs. Yani çünkü insan hep daha fazla para kazanayım, daha fazlasını yapayım peşinde koşunca inanın bana kaybetmeye başlıyoruz. Tabii bu işin bir de şeyi var. Belli prosedürleri var, belli eğitimleri var. Analitik eğitimler, teknik eğitimler, teknik analizler, grafikleri var. Ben bunların hiçbirini yapmadım. Yani işte Ahmet'e soruyordum. Ahmet, abi işte filanca hisse acayip patlayacak, bunu alalım. Ya hakikaten öyle mi Ahmet? Patlayacak abi. Tamam Ahmet, alalım. İşte kaç para yatıralım? Şu kadar. Ondan sonra yatırdık. Patlamadı o hisse. Bunun gibi birçok hisse patlamadı ve maalesef para kaybetme sürecine girdim. Yani ben dediğim gibi buna pek bağımlılık ya da alışkanlık kimilerine göre olabilir ama ben hırs yaptım. Peki çocuklarının geleceğini riske attığını düşündün mü hiç?
Ya bunu oynarken yani borsadayken bunu aslında aklınıza çok fazla getiremiyorsunuz. Şöyle, bunun bir bedeli var. Tabii ki bir bedeli var. Bu bedeli yaşadıktan sonra, para kaybettikten sonra ve o parayı yerine koyamıyorsunuz. Çünkü borsa öyle bir tuhaf bir yer ki yani bir hisseye giriyorsun, alıyorsun, düşmeye başladıkça panik oluyorsun. Böyle de çok sattığım, çok zarar ettiğim hisseler oldu. Yani elimde az olan bir sermaye vardı. Onu da borsaya verdim. Tabii bu aile hayatımı etkiledi, çocuklarımı etkiledi. Çok çok kötü oldu. Yani çocuğumu özel okuldan almak zorunda kaldım. Siz sorun. Soracağınız bir şey varsa. Ne kadar bir meblağla girdiniz ve en son kayıplarınız ne kadar tutarlara ulaştı? Pandemiden sonra yaklaşık 5 milyon sermayem vardı. 5 milyon sermayemi borsada büyük çoğunluğunu %80 civarındasını şu anda kaybetmiş durumdayım. Tabii oradan o parayı oraya bağlayınca diğer ihtiyaçlarımı karşılamak için eşten, dosttan, bankadan krediler çektim. Yani şu anda yaklaşık 20 milyon borcum var. Borsada da herhalde 1,2-1,5 milyon bile kalmadı civarında. Yapabileceğim hiçbir şey yok o konuda. Bekliyorum. Böyle bu. Yani bu borcu da ödeyemiyorum. Şu anda ödeyemiyorum. Bankalar yavaş yavaş artık üstüme gelmeye başladı. Başka bir para kaynağı da ya bir de şöyle bir şey var. İyiyken herkes dostunuz. Bu klasik bir laf olsa da maalesef kötü duruma düşünce en yakınınız bile size sırtını dönebiliyor. Çok dostum bildiğim, arkadaşım bildiğim yani herhangi bir şey olduğunda abi her zaman yanındayız diyen birçok arkadaşım şu anda yanımda değiller. Ofisimi çok küçülttüm. Şu anda bir elemanım var, bir de ben varım. Onun maaşını da şu anda neredeyse vermekte zorlanıyorum. Şu anda çok yapabileceğim çok fazla bir şey kalmadı diye düşünüyorum. Aklıma bazen çok kötü düşünceler geliyor. Bunları düşünmemeye çalışıyorum ama yani Bu borsada geçirdiğiniz zaman da şu ana kadar anlattıklarınızın hepsi bir kayıp. Buna çıkartıyor yolu ama bu süre zarfında hiç kazandığınız bir hisse dahi olmadı mı? Veya kazandığınızda ya ben artık buradan paramı kurtarayım mı düşünmeyip tekrar devam mı ettiniz? Ne oldu o süreçte? ya tabii dediğim gibi ilk etapta kazandık. Yani ilk etapta zaten o hoşunuza gidiyor. Yani ilk böyle işte 100 bin lira yatırdım. Akşama bir anda işte 110 bin lira olarak aldım parayı. İşte bir hafta bekledim bir hissede. Ondan sonra bir hisseden 50 bin lira aldım. İşte 20 bin aldık. Yani zaten bu biraz içine alıyor. Dedik ki bu dedim bu iş güzelmiş ya. Bu tamam ben bu işten kurtarırım. Hatta dedim yani ya şöyle bir saçma düşünceye bile kapılıyorsunuz. Ben niye çalışıyorum ki? Buradan zaten ben paramı kazanabiliyorum. Ama tabii madalyonun yüzü öyle değil. Yani özellikle Türkiye borsası bu konuda biraz sıkıntılı. Tamamen sanki kumara dönmüş gibi. Bu balina dedikleri kısımlar var. İşte tahtacı dedikleri kısımlar var. Yani işin açıkçası biraz büyük parayla girersen ki biz de tabii kazandıkça öyle yapmaya başladık. Sana bunu yedirmiyorlar. Biraz bodozlama dalmamak gerekiyor. Bu işin yani benim öncelikle söylemek istediğim ben biraz amatör davrandım ki yıllardır iş hayatının içerisinde olmama rağmen tabii bunda işimizin kötü gitmesi, parasal kaynak bulamamamız en büyük sebeplerden bir tanesi. Ama sonuç itibariyle kimseye öyle buralardan çok bir para kazandırmıyorlar. Biz 3-5 işte arkadaşa yanıldık. Onlar baktım kazanıyorlar, alıyorlar, ediyorlar. Bir tanesi ev aldı hatta. Sonra işte abi işte ben borsadan kazandım aldım. Araba alan oldu. Emin olun onlar da kaybetti. Bir iş adamı olduğunuzu söyledik ama hangi Evet. sektörde faaliyet gösteriyorsunuz? Yani o sektördeki kazancınız artık sizi hiç mi tatmin etmiyordu? Neden böyle bir adrenalin aradınız? Ya işte başında da dediğim gibi ben makine sektöründeydim. Yani makine bakım onarım tamir sektörümüz vardı. Bu pandemi döneminde birçok yer kapanınca tabii bizim işimiz de bitti yani. Ya o aslında çok iyi, güzel de bir işimiz vardı. Fakat tabii firmalar kapanmaya başlayınca alacaklarımızı alamadık, iş yapamadık.
Şimdi elde de belli bir az bir sermaye kalınca insan çaresizlikten tabii bir şeyler arıyor. Yani o anda da işte birkaç arkadaşın güzel para kazanması bu işten beni bu işe girmemdeki en büyük sebeplerden bir tanesiydi. Onlar teşvik etti aslında. Ama tabii yani hiç kimse para kaybedeceğim diye bir şeye girmez. Yani ben de çok büyük umutlarla girdim. Hatta dediğim gibi ilk etapta da kazandık. Fakat daha sonradan maalesef şu anki bulunduğum konum itibariyle keşke girmeseydim. Keşke işime devam etseydim. Çünkü bunun çok ağır bir bedeli oldu bana. Eşimle aram bozuldu. Şu anda ayrı yaşıyoruz. Çocuklarla aynı şekilde Bu sizin için hayattaki tek pişmanlığınız diyebilir miyiz o zaman? Yani çok güzel bir milyonerdiniz belki vakti zamanında. ya çok milyoner anlamında değildik ama çok iyi bir standartta yaşıyorduk. İyi bir gelir elde edebiliyordum işimden. Ya tabii ki bu ilk hatamız değil. Yani ticari hayatta ben 20-25 yılı aşkın bir ticari hayatımda tabii ki çok darbeler de yedik. Dolandırıldık da şu oldu bu oldu birçok şeyi atlattık, badire atlattık. Ama tabii bu işimizle ilgili olduğu için her seferinde bir şekilde kurtardık. Çünkü işimiz vardı, mesleğimiz vardı ve piyasa şartlarını iyi değerlendirerek bunun üstesinden gelmeyi başardık. Ta ki işte bu hastalık, korona hastalığı, pandemi çıkana kadar. Yani benim aslında batış öyküm, yani bu kadar sıkıntılı bir döneme girmemi sağlayan bu pandemi dönemi diyebilirim ki birçok arkadaşım aslında o konuda öyleydi ama biz tabii elimizdekini de farklı değerlendirdik. Keşke yapmasa mıydım? Tabii ki keşke yapmasaydım. Hiçbir şekilde de kimseye de tavsiye edeceğim bir şey değil. Ama ben şu konuda bu bedeli ben hak ettiğimi düşünüyorum. Çünkü benim hatam. Ben yaptım. Peki pandemi döneminde bu borsayla tanıştığınızı söylediniz. Pandemi öncesinde girmeyi düşündünüz mü? Pandemi öncesinde girseydim her şey çok farklı olabilirdi dediğiniz oldu mu? Yok yani zaten bu iş benim babamdan kalan bir işti. Onu sürdürdüm. Rahmetli oldu. Onun bana mirasıydı. Pandemi öncesi de dediğim gibi işimiz iyiydi, gelirimiz iyiydi. Yani her şey belli bir rutinde gidebiliyordu. Ya bizi mahveden bu 2 senelik pandemi oldu. Yani benim açımdan en azından 2 senelik kapanma beni bu tarzdaki para kazanma yollarına itekledi ve sonuç itibariyle yaklaşık 5-6 aylık bir süre zarfında bütün neredeyse sermayemi kaybettiğim gibi 3 katı 4 katı da kadar da şu anda bankalara ve eşe dosta borcum var. Yani kimsenin yüzüne bakacak durumum kalmadı. Balinacı ve tahtacılardan bahsettiniz. Evet. Bunlar borsanın mafyası mı bir nevi? Ya mafya demeyelim de bunlar tahtacı dediğimiz borsadaki hissenin büyük orandaki sahibi. Balinalarda spekülasyon yapan büyük para babaları. İşte bunlar bizler gibilerini maalesef kendilerine yem ediyorlar. Biraz böyle çok açgözlüler. İnanılmaz derecede açgözlüler. Kimseye para kazandırmama herhalde böyle bir taktikleri var ki ama şu da var. Yani bakın her şeyden önce şunu söylüyorum. Şu da bir ben buraya geldim. Bunu da uyarı olarak yapmış olayım. Lütfen bakın lütfen bu işi eğitimini almadan, birini mutlaka teknik analizi öğrenmeden, kulaktan dolmayla, işte bu Instagram'dan, Telegram'daki gruplardan, oradan da ben çünkü hisseler alıp sattım. Oradan da çok büyük zararlarım oldu. Buralara kulak asmayın, hiçbir şekilde kanmayın. 3 kuruş paranız varsa onu da burada maalesef tüketiyorsunuz. Sonra işte işiniz, gücünüz, aile hayatınız, her şeyiniz bir anda kararabiliyor. Ben şu anda bunu yaşadım. Allah kimseye yaşatmasın. Umudum var mı? Çok umudum var tabii ki. Yani herkes gibi en azından sağlığım var diyorum ama o da şu ara çok şey değil. Tekrardan tek isteğim aileme tekrar kavuşabilmek. Eşimi çok seviyorum çünkü ama haklı olarak şu anda terk etti. Çocuklarla da aram bozuk. Tek diyebileceğim bu. Buraya da işte gelme sebebim arkadaşım yok. Arkadaşım yok.
Bir başınıza kaldınız. Evet. Artık konuşabileceğim bir arkadaşım yok. Son bir sorumu soracağım size. Eşiniz battığınızı, sermayenin tükendiğini ilk nasıl öğrendi ve ilk tepkisi ne oldu? Belki bu sizin için geçmişi hatırlatıp belki sizi üzebilir. Bunun için çok özür diliyorum. Ama o gün ne yaşandı? Ben söyledim. Yani artık yapacak çok fazla bir şey kalmayınca kızım Aysun telefon istedi. Baba telefon alabilir miyiz dedi. Normalde ben çocuklarımın hiçbir dediğini ikiletmezdim. Bir takım farklı masraflar da çıktı. Artık son noktaya geldiğimi hissettim ve yalan söylemek bir çözüm olmadığını gördüm. Çünkü işte eşten, dosttan, bankadan kredi çekerek, borç alarak onlara hiçbir şey hissettirmemeye çalışıyordum. Ama bir yerden sonra bunu zaten yapamıyorsunuz. Bir gün oturuyoruz. Bir de çok zaten evde de agresifleştim. Yani bu konuda da bana oldukça işte sen çok kızlar oğlan baba sen çok değiştin. Eşim sen ne oldun sana niye bu kadar sinirlisin? Niye bu kadar agresifsin? Gibi sorular yöneltiyorlardı. Bir gün hepsini topladım. Her şeyi anlattım. Dedim böyle böyle bir durum var. Böyle bir duruma düştük. Aile olarak inşallah bu durumun altından kalkarız diye umut ediyorum. Bana güvenin dedim ama tabii öyle olmadı. Bir ay içerisinde her şey daha da kötüye gitti. Bir takım aile babası olmak çok zor. Eğer çocuklarınızın ihtiyaçlarını karşılayamıyorsanız o zaman zaten aile babası olmanın da çok bir anlamı kalmıyor. Dedeleri sahip çıktı. Eşimin annesi babası durumları çok iyi onların da. Ki eşim bilmiyor. Onu da söyleyeyim. Kayınpederimden de borç aldım, ödemedim. Ödeyemedim. Onu da batırdık. Adamcağız Allah razı olsun ağzını açıp da bir tek kelime söylemedi ama kızı ve çocuklarımı alıp götürdü. O şartla da bir şey söylemiyor. Durumunu düzeltinceye kadar da gelme yanımıza dedi. Yani zor. Çok zor. Şu anda buraya geldim. Size de teşekkür ediyorum. İçimi döktüm. Ama buradan sonra hayat beni nereye götürür? Ne yaparım? Nereye savrulurum? İnanın bilmiyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Evet kıymetli izleyenler, Çıplak İtiraf'ın ilk bölümüyle sizlerleydik. Çok saygın bir iş adamı olan Alparslan Bey'in borsada biten sermayesini, kendi hayat hikayesini kendi ağzından dinledik. Bir başka bölümde yeniden görüşünceye dek. Hoşça kalın.